18 yaşındayken Odense, Charlie Nook'u ofensif X faktör taşıyan bir oyuncu olarak tanımlıyordu. Aradan 4 yıl geçti ve bugün Championship'ten gelen milyon euroluk teklif Viborg tarafından yeterli bulunmuyor. Görüntülere baktığınızda bunun nedenini anlamak zor değil. Sürati gerçek. Savunmacının karşısında yön değiştirebiliyor ve açık alan bulduğunda birkaç saniye içinde hücumu kaleye taşıyabiliyor. Ama benim Nook'ta en fazla hoşuma giden detay biraz daha beklenmedik. Bazı en iyi aksiyonlarında topu kaleye gönderen oyuncu kendisi bile değil. Bir de işin diğer yüzü var. Aynı oyuncu kaleciyi geçip boş kaleye kaçırabiliyor. İyi başlayan hücumları çok sıradan bir vuruşla bitirebiliyor. İşte Nook'u ilginç yapan çelişki tam olarak burada. Championship kulübü hangi özelliğe yatırım yapıyor? Ve Viborg neden gelen paradan daha fazlasını bekliyor? Championship'ten teklif geldiğini gördüğümde açıkçası beklemiyordum. Çünkü Nuk uzun süredir Viborg maçlarında gördüğüm ama kafamda daha farklı bir transfer seviyesine yerleştirdiğim oyunculardan biriydi. Buna videonun ilerleyen bölümlerinde tekrar geleceğim. İngiltere'den gelen ilgiyi düşündüğümde ise ilk cevap oldukça açık, sürati. SofaScore verisinde ulaştığı 34,3 kilometrelik maksimum hız ciddi bir rakam. Ama tek başına sıra dışı sayılmaz. Zaten Nuk'u hızlı bulmamın sebebi de bu sayı değil. Sahadaki karşılığı daha önemli. Oyun uzadığında önündeki mesafeyi kısa sürede kapatabiliyor ve savunmacıyla yan yana kaldığı anları kendi lehine çevirebiliyor. Özellikle geçişlerde birkaç adımlık avantaj bile rakibin geri koşmaya başlaması için yetiyor. Bence Championship açısından cazip görünen tarafta biraz bu. Nuka geniş alan bıraktığınızda savunmanın rahatça yerleşmesini bekleyen bir kanatla karşılaşmıyorsunuz. Rakibi geriye doğru koşturabilecek fiziksel avantajı var. Fakat benim için soru tam burada başlıyor. Championship seviyesinde hızlı kanat bulmak zor değil. Mesele bu avantajın top ayağına geldiğinde ne kadar kaliteli bir hücum aksiyonuna dönüştüğü. Sıradaki pozisyon da bunu daha yakından görmek için oldukça iyi bir örnek. Jorgensen'in uzun pası gelirken Nuk ilk temasını doğrudan ileriye doğru yapmıyor. Topu sağ ayağıyla biraz içeri alıp savunmacının o tarafa kaymasını sağlıyor. Rakip ağırlığını değiştirdiği anda sola çıkıyor ve hız farkı hemen ortaya çıkıyor. Ceza sahasına kadar taşıdığı hücumda benim için en iyi detay bitiriş değil. Kontrol için durmadan yön değiştirebilmesi. Şut kaleciye takılıyor ama süratini gerçekten işe yarar hale getiren bölüm top yere inmeden bir sonraki koşu yönünü hazırlaması. Onu hız üzerinden okumaya başladığınızda taşımanın sonunda şut arayan bir kanat beklemek kolay. Benim izlediğim maçlardaysa en çok beğendiğim aksiyonların önemli bir bölümü başka şekilde bitiyor. Topu belli bir mesafe taşıdıktan sonra başını kaldırıp pası tercih ettiği anlarda daha ikna edici buluyorum. Burada hoşuma giden detay hızlı başlayan aksiyona kendisinin de kapılmaması. Nuk birkaç saniye içinde ciddi mesafe kat etmiş olsa bile o hücumu mutlaka kendi vuruşuyla tamamlamaya çalışmıyor. Son anda bir kez daha çevresini okuyup topu ikinci oyuncuya bırakabildiği pozisyonlar var. Bu yüzden pas tarafında beni etkileyen şey repertuarının çok geniş olması değil, yüksek tempolu bir taşımanın ardından hala aksiyonun sahibini değiştirebilmesi. Sezon boyunca 11 büyük fırsat yaratmış olması bu tarafının tesadüf olmadığını gösteriyor. Buna rağmen onu yüksek hacimli bir yaratıcı olarak tanımlamam. Maç başına 0,9 kilit pas ve oldukça sınırlı top teması var. Yani oyunun sürekli onun üzerinden aktığı bir kanattan bahsetmiyoruz. Bence daha doğru tarif şu olur. Hücum hızlandığında top birkaç saniyeliğine Nuka geldiyse o kısa süre içinde takım arkadaşına ciddi bir fırsat bırakabiliyor. Hatta şu ana kadar izlediğimiz görüntülerde benim için ilginç olan da bu. Kendi şutunu hazırladığı anlardan çok taşımanın sonunda pası seçtiği pozisyonlarda Nuk'un hücum kalitesi daha istikrarlı görünüyor. Ve sıradaki kesit bunun belki de elimizdeki en temiz örneği. Nuk topu sol tarafta aldığında doğrudan çizgiye gitmek yerine çapraz biçimde merkeze doğru taşıyor. Ceza sahasına yaklaştıkça iki savunmacı onun koşu yoluna giriyor. Burada zor bir şut aramak yerine son anda sağ ayağının dışıyla topu ceza sahasındaki arkadaşına bırakıyor. Benim sevdiğim detay uzun bir taşımanın ardından aksiyonu kendi üzerine kapatmaması. O ana kadar hücumu getiren oyuncu Nuk. Ama son dokunuşun başka birinden gelmesi gerektiğini doğru anda kabul ediyor. Nuk'un birebirlerinde sevdiğim bir taraf var. Savunmacının karşısına geçtiğinde elinde tek bir hareket bulunmuyor. Step over kullanabiliyor. Hareketi yarıda kesebiliyor. Vücuduyla bir yönü gösterip diğer tarafa çıkabiliyor. Bu çeşitlilik özellikle sürati de işin içine girdiğinde savunmacının ilk hamlesini tahmin etmesini çok zorlaştırıyor. Ama görüntüler ne kadar iyi görünürse görünsün burada kendime bir sınır koymam gerekiyor. Nuk sezon boyunca maç başına 1,4 başarılı driplingde kalmış ve denemelerinin %39'unu tamamlayabilmiş. Yani birebir repertuarını beğeniyorum. Aynı güveni sonuç tarafında hissetmiyorum. Burada kanal içinde işen Ferrah benim için iyi bir referans. Ferrah da maç başına yaklaşık 3,5 başarılı dribling görmüştük. Üstelik yüksek deneme sayısına rağmen birebirleri oyundan kopuk bir kumara dönüşmüyordu. Nokta ise güzel bir hareketin ardından topu kaybettiği ya da ikinci savunmacıda aksiyonun bittiği anlar daha sık. Bu nedenle onu birebir de etkisiz bulmuyorum. Tam tersine savunmacıya farklı sorular sorabilecek kadar çeşitliliği var. Fakat benim için iyi bir birebir oyuncusuyla güvenilir bir birebir oyuncusu arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Nuk ilk tanıma giriyor.
İkincisine henüz tam olarak değil. Bitirişlerinde ise tamamen eksik bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Savunma arkasına doğru zamanda çıktığında tek dokunuşla tamamlayabildiği pozisyonlar var. Sağ ayağının içiyle uzak köşeyi bulduğu oldukça temiz gollerde. Zaten ligde attığı 6 golün tamamının ceza sahası içinden gelmesi tehdidinin nerede daha gerçek olduğunu gösteriyor. Benim tereddütüm daha çok pozisyonun kendisine hazırladığı anlarda başlıyor. Nuk bazen çok iyi bir koşuyla ya da taşıma sayesinde kaleye kadar geliyor. Fakat o avantaj vuruş anında aynı kaliteyle devam etmiyor. Sezonu 6 gole karşılık 6.77 XG ile tamamlaması tek başına alarm vermez. Ama 6 büyük fırsat kaçırması ve şutlarının yalnızca %10'unu gole çevirmesi görüntülerdeki dalgalanmayla daha fazla örtüşüyor. Özellikle hız yükseldiğinde bunu daha belirgin hissediyorum. İyi başlayan bir hücumun sonunda vuruş yüzeyi, köşe seçimi veya son dokunuş yeterince temiz çıkmayabiliyor. Ceza sahası dışından denediği 18 şutla gol bulamamış olması da şu aşamada uzaktan şutu ekstra bir tehdit olarak görmemi engelliyor. Tam olarak burada Jerry Afriye ile yaptığım kanal içi kıyas da Nuk'un aleyhine. Afriye henüz 19 yaşında ve bitiriciliği onun da tamamlanmış değil. Buna rağmen yüksek hızdaki taşımasını son vuruşa bağlama konusunda Afriye'yi daha doğal buluyorum. Nuk'ta ise taşımanın kalitesiyle bitirişin kalitesi arasında daha sık bir kopukluk görüyorum. Bu yüzden Nuk için kötü bitirici demek istemem. İki temiz gol örneğini zaten bölümün başında görüyoruz. Benim söylediğim daha sınırlı bir şey. Avantajı kendi yarattığı pozisyonlarda o avantajı skora çevirecek son dokunuş henüz aynı güveni vermiyor. Ve bu nokta özellikle ilginç. Çünkü Nuk henüz 17 yaşındayken onu yakından tanıyan bir isim tam olarak bu özelliği üzerinden çok daha iddialı bir değerlendirme yapmıştı. Nuk henüz 17 yaşındayken Odense teknik şefi onun yüksek hızla dribling yaparken bitiriş de çıkarabilmesini çok sık görülmeyen bir özellik olarak değerlendiriyordu. 5 yıl sonra bu cümlenin ilk yarısına hala katılıyorum. Sürati gerçek ve toplaşırken de bundan yararlanabiliyor. Ama biraz önce konuştuğumuz bitiriş tarafında aynı güvene sahip değilim. Belki 17 yaşında bu kombinasyon çok daha ayırt ediciydi. Bugünse yüksek tempoda başlayan hücumların aynı kalitede bir son vuruşla yeterince düzenli tamamlandığını düşünmüyorum. Odense'nin beklentisi bununla da sınırlı değildi. Bir yıl sonra Nuk A takıma kalıcı olarak yükseltilirken sportif direktör onu ofansif X faktör taşıyan bir oyuncu olarak tanımladı ve hücum özelliklerini akademiden çıkacak oyuncular için yeni bir standart olarak gösterdi. Yani bugünkü Championship bilgisinin arkasında yeni keşfedilmiş bir yetenek yok. Nuk çok genç yaşından beri yüksek hücum potansiyeli atfedilen bir oyuncu. Mesele aradan geçen yıllarda bu beklentinin ne kadarını gerçeğe çevirebildiği. 2025-26 sezonu bu açıdan Nuk'un bugüne kadarki en güçlü cevabı oldu. Bütün kulvarlarda 34 maçta 8 gol 7 asist üretti. Viborg da Şubat ayında sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Ardından transfer piyasasındaki hareket hızlandı. Mart ayında Hammarby devreye girdi. Ancak Viborg teklifi reddetti. Kulüp cephesinde de gelişimini sürdürmesi halinde Nuk'un daha yukarı bir seviyeye çıkabileceği düşüncesi vardı. Ağustos ayında bu kez Championship'ten teklif haberi geldi. Tam rakam ve takım açıklanmadı. Ama konuşulan takım West Ham United ve bedel kabaca 1.3 ile 2 milyon euro arasına denk geliyor. Ve Viborg bunu da yeterli bulmadı. Benim için tartışmanın en ilginç kısmı da burada başlıyor. Bu fiyat gerçekten düşük mü? Burada benim cevabım fiyat yükseldikçe değişiyor. Nuk'u yaklaşık 1 milyon euro civarında alabiliyorsam hala gelişim payı bulunan ve süratiyle doğrudan bir avantaj getiren kanat için bu riski mantıklı bulurum. Bedel 1,5 milyona yaklaştığında da tamamen vazgeçmem. Ama artık başka seçeneklerle yan yana koymaya başlarım. Çünkü yakın dönemde kanalda iki çok iyi referansımız oluştu. Her ne kadar ters kanatlarda oynayan ters ayaklı oyuncular olsalar da İşan Ferrah için Pisa'nın yaklaşık 2 milyon euro ödediği yazıldı. Derek için ise Holston Kiel'ın 1,5 milyon euronun üzerinde teklif yaptığı haberleri çıktı. Ben aynı bütçede tercih yapıyorsam Ferah'ı Nuk'un açık biçimde önüne koyarım. Derekti de aynı şekilde. Ferah da birebir kalitesi ve hücum repertuarı bana daha yüksek bir tavan gösteriyor. Derekt içinse kararlarının tekrar edilebilirliğine daha fazla güveniyorum. Nuk'un avantajları gerçek. Fakat paket bütünüyle aynı güveni vermiyor. Bu yüzden Championship teklifinin gelmesini anlayabiliyorum. Viborg'un daha fazlasını istemesi de kendi açısından normal. Ama benim transfer listemde Nuk'un cazibesi fiyat 2 milyon euroya yaklaştıkça belirgin bir şekilde azalıyor. Kanalda analiz ettiğimiz her genç oyuncuyu aynı seviyede görmüyorum. Takip ettiğim bütün isimlerin birkaç yıl içinde çok büyük kulüplere gideceğini düşünmek de gerçekçi olmaz. Nuk benim için en üst gruptaki oyunculardan biri değil. Viborg maçlarını esas olarak Thomas Jorgensen için izliyorum. Nuk da o takımın içinde takip etmeye değer bulduğum isimlerden biri oldu. Championship seviyesinde oynayabileceğini düşünüyorum. Ama bugün gördüğüm haliyle onu çok yüksek bir tavanı garanti eden profil olarak değerlendirmem. Benim için denklem daha basit. Doğru maliyetle alınırsa sürati, yaşı ve hala gelişebilecek tarafları sayesinde mantıklı bir yatırım olabilir. Hatta Anadolu takımları için ucuz bir yatırım fırsatı olabileceğini bile düşünmüştüm. Fiyat yükseldikçe ise aynı parayla tercih edeceğim başka oyuncular var. Siz Nuk'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen fikrinizi yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi
beğendiyseniz beğeni bırakmanız, hype vermeniz ve kanala abone olmanız Scouting 35'in büyümesine gerçekten yardımcı oluyor. Kanalı daha doğrudan desteklemek isteyenler için de katıl üyeliği de açık. Bu videoda adı geçen Thomas Jorgensen, Işen Ferrah, Derek ve Jerry Arfi analizlerini bitiş ekranına bırakıyorum. Buraya kadar vaktini ayıran, izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.